Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu video ile birlikte yeni bir seri hazırlıyoruz. Bahçemizde hastalık yönetimini nasıl yapabileceğimiz, hangi uygulamalarla hastalıklardan uzak bir bahçe oluşturabileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu bilmek gerekir. Hastalıklar oluştuğu zaman bitkimizi doğal yollardan kurtarabilmek çok mümkün olmayabilir. Hatta bırakın doğal yöntemleri, sentetik ilaçların kullanımı bile çözüm olamayabiliyor. Bu nedenle hastalıklardan kurtulmak için onları bahçemizden uzak tutmamız gerekir. Fakat doğada hijyen söz konusu olmadığı için patojenleri bahçemizden uzak tutamayız. Ancak bunları yönetebiliriz. Bu video serisinde sebzelerimizde hastalık oluşumlarını önleyecek teknikleri vermek istiyorum. Videolarda bitkiyi hasta etmeden büyütebilecek birçok formülü, organik ilaçları ve serumları bulabilirsiniz. Öncelikle hastalık olmayan ama hastalık gibi algılanan bazı fizyolojik durumlar var. Bunlardan bahsedelim. Çiçek burnu çürüklüğü, kedi yüzü, fizyolojik yaprak kıvırcıklığı, güneş yanıkları hastalık değil başka bir durumdur. Çözümlerine yönelik bilgileri kanal içinde bulabilirsiniz. Bu organik ilaçlar veya serumların dışında da yapabileceğimiz uygulamalar bulunuyor. Sulama suyunuza meyveler oluşmaya başlayana kadar laktik asit karıştırarak sulama yapın. Yabani otlara bakış açınızı değiştirin, onları düşman gibi görmeyin. Ancak hastalıklara ve baş edilmesi güç olan, mesela tuta gibi zararlıların konukçularına çok izin vermeyin. Doğada hijyen olmaz. Ancak temizlik sadece evinizde oluşturacağınız bir durum değildir. Bahçenizde kullandığınız bütün aletleriniz temiz olmalı. Kullandıktan sonra mutlaka dezenfekte edilmeli. Hastalık yapıcı ve bunları bahçenize taşıyacak zararlı canlıların yaşayabileceği nemli ortamları oluşturacak yığınları bahçenizde barındırmayın. Tohum ekimi sırasında hijyene önem verin. Hastalık oluşturacak 2400 mikroorganizma, 383 bahçe bitkisinin tohumlarından toprağa taşınarak hastalık meydana getirir. Ekim yaptığınız materyalleri, işte viyoller, yoğurt kapları, plastik bardaklar ve bunun gibi materyalleri mutlaka steril şartlara uygun hale getirin. Tohumları kaynar suda bir süre bekletin. Hatta aspirinin salisilik asit etkisini göz önünde bulundurarak tohumlarınızı 1 litreye 4 ila 6 aspirin oranıyla sulandırdığınız suda en az 8 saat bekletin. Hem daha çabuk çatlayacak hem de bazı mikroorganizmalardan arındırılacaktır. Unutmayın, salisilik asit yüzeysel mantar enfeksiyonlarını ortadan kaldırır. Öncelikle gerek hastalıklar olsun, gerekse zararlıların bitkimizi öldürebilecek seviyeye kadar getirememesi için savunma sistemi yüksek fideler üretmeliyiz. Sağlıklı ve kuvvetli fide hastalık yönetiminde bizim en büyük yardımcımız olacak. Bu nedenle tohum alımından fideyi toprağa dikene kadar geçen sürede hata yapma lüksümüz yok gibi duruyor. Doğru tohum alımı, tohumların doğru dezenfeksiyonu ve doğru fideleme şartlarını yerine getirmek hastalıkları bahçemizden uzak tutmanın ilk adımını oluşturur. Hastalıkların çok büyük bir kısmı tohumdan geçer. Dezenfeksiyonu ve saklama şartlarını en iyi şekilde yapmak zorundasın. Sebze üretimi sırasında yapacağınız bazı uygulamalar ve göz ardı ettiğiniz bazı durumları lehinize çevirmeyi öğrenmelisiniz. Kısaca bir örnek vermek gerekirse, marul yetiştirdik ve hasadını yaptık. Ancak marulun bazı artıklarını bahçede bıraktık. İşte büyük bir hatayı burada yapmış olduk. Marulun bahçede kalan bitki parçaları marul mozaik virüsü için kaynak oluşturacaktır. Ayrıca bu artıklar hastalık yapıcı bakterilerin gelişimine uygun zemin hazırlar. Bu artıkları bahçede bırakmamak bile hastalıklar için zemin oluşmaması neden olur. Marul yetiştiriyorsak etrafını zaman zaman küçük bir sopayla, çok derin olmayan bir karıştırmayla bu virüs ve bakterilerin yaşam ortamlarının bozulması sağlanabilir. Bu şekilde küçük dokunuşlar bile hastalıklardan kurtulmak için fayda sağlar. Doğru sulama yapmak hastalık yönetimi konusunda çok önemli bir adımdır. Sulama sisteminin seçimi, sulama zamanı ve sulama aralıkları ürünün su ihtiyacını yeterince sağlamalıdır. Aşırı sulama toprak kökenli patojenik bakterinin gelişmesini kolaylaştırır. Malzeme mutlaka yapın. Ama buna göre sulama dengesini kurun. Yetiştirdiğiniz bitkinin su ihtiyaçlarını iyi belirlemelisiniz. Fideyken, çiçekliyken, meyve oluşumu ve hasat dönemlerinde su isteklerini iyi belirlemelisiniz. Sulamayı akşam saatlerinde yapmamaya özen gösterin. Mümkünse sabah erken saatlerde sulama en idealidir.
Akşam yapılan sulama bitkinin köklerinin bütün gece su içinde kalmasına ve mantar hastalıkların oluşmasına zemin hazırlar. Hastalıklara dayanıklı türler oluşturmak gerekir. Zaman içerisinde kendi bahçenizde tohumlarınızı alarak sürdürülebilir bir sistem oluşturmak, bahçedeki bütün olumlu veya olumsuz şartların tohumun genlerine işleyeceği için süreç devam ettikçe hastalıklara dayanıklı türler elde etmeye başlarsınız. Bitkiler dikey ve yatay olmak üzere iki tip dayanıklılık özelliğine sahiptir. Dikey dayanıklılık bitkinin tek geni tarafından kontrol edildiği için kendi tohumlarınızla devam ettiğiniz zaman sebze fidelerinizin bu dikey dayanıklılık özelliği artmaya başlar. Sırık domates dediğimiz cinsler nispeten daha fazla dayanıklılık skalasına sahiptir ama pembe domates çok narin bir yapıdadır. Bu nedenle pembe domates yetiştiriyorsanız daha çok özen göstermek zorunda kalacaksınız demektir. Bitkilerde hastalık için insanlara yapılan aşı gibi düşük güçte virüslerin verildiği karşı koruma teknikleri vardır. Aynı aşı gibi hasta edebilecek virüsler düşük güçte bitkiye uygulanır ve bu şekilde bitkinin savunma sistemi arttırılmaya çalışılır. Biz bunu yapamayız. Ancak bitkinin savunma sistemini harekete geçirecek bir takım uygulamalar yapabiliriz. Videolarda bu uygulamaları nasıl yapacağınız konusuna da değineceğim. Bahçemizde veya balkonumuzda bu işi yapmaya çalıştığımız için yer seçimi konusu bizim için biraz sıkıntılı olabilir. Ama yine de zararlara konukçu olabilecek unsurlardan bazı ek tedbirlerle kurtulabiliriz. Mesela dere kenarlarından topladığınız toprakları bahçenize veya saksınıza taşımayın. Dışarıdan alacağınız, ormandan bulacağınız herhangi bir toprakta bakteri ve virüsler olabileceğini unutmayın. Ormanda kurulan fauna kusursuz bir sistemdir. Ancak sizin bunu saksınızda kurabilmeniz mümkün değildir. Bu tarz toprakların sterilizasyon işleminden geçmesi gerekir ki bu işlemde toprağın bütün canlılığını öldürmüş oluruz. Bu nedenle kompost yapmayı hiçbir zaman bırakmayın. Kendi toprağınızı üretmek en az tehlikeli ve zevkli bir iştir. Nemli ortamlarda küllenme hastalığı sıkıntılar yaratır. Buna karşı ek çözümler bulunması gerekir. Çok nemli yerlerde küllenmeye aşırı yatkın sebzeler üretmemeye özen gösterin. Kabak, hıyar ve üzümler çok nemli ortamlarda sıkıntı yaratacaktır. Mesela hıyar dikeceksiniz. Doğu yönüne bakacak şekilde ekim yapın ve sabah güneş çıktığı zaman direkt üzerlerine vurarak geceden kalan çiğ ve nemi erken saatlerde kurutabilsin. Ekim nöbeti yapmak bazı sorunları ortadan kaldırır. Ekim nöbeti aynı bahçe ve tarlaların üzerinde belirli bitkilerin belirli bir sıraya göre arka arkaya yetiştirilmesine denir. Ekim nöbetiyle toprakta yaşayan zararlılar ve hastalıklar önlenebilir. Birçok toprak kökenli hastalık hava sıcaklıklarıyla etkisini gösterir. Bölgenizin don tarihlerini belirleyerek erken üretime veya geç üretime yönelebilirsiniz. Hastalık ve zararların saldırıya geçeceği belli tarihlerde ekim dikim işlerinizi ayarlarsanız bunların zararları oluşmaya başladığı dönemlerden kaçınma şansınız olabilir. Karışık ekim yaparak bitkilerinin birbirini savunma mekanizmasını arttırırsınız.